Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben bu videoda yakadan başlama bir hırka çalışıyorum. Bakın şöyle bir model uyguladım. Daha önce bu modeli ben berede de uygulamıştım. Şöyle bir bere yapmıştım. Eğer bakmak isterseniz ben linkini şöyle bırakayım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi ben bu hırkada orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. Şöyle 100 gramı 250-230 metre civarı bir ip. Bunu ihraç fazlası olarak almıştım. İp çok güzelmiş yalnız arkadaşlar. Parlak bir ip. Çok beğendim ipi. Yalnız markası yok. 4 milimlik misinalı şiş kullanıyorum. Şimdi baştan size anlatmaya çalışacağım. Bunun için ben 105 ilmek yaptım ve cilveli lastik uyguladım. 105 ilmek yapalım. Ve cilveli lastik uygulayalım yakamıza. Daha sonra burada yaka düşürme çalışması yapacağız. Bunu birlikte yapacağız arkadaşlar. Ben şimdi lastiği öreyim. Ben 4 sıra lastik örgü ördüm. Cilveli lastik yaptım. Şimdi burada düğme deliği açacağım. Bakın şöyle şurada dikey düğme deliği açmıştım. Şimdi onu anlatayım. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Şöyle cilveli lastikte şöyle ipi üstünden atlatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın tersi bu şekilde alıyoruz. Ve üzerinden atlatıyoruz. İpimizi düzde de bu şekilde alıyoruz. Ve ipi yine üstünden atlatıyoruz. Cilveli lastik bu şekilde örülüyor. 3 oldu. 4. ilmeğimi aldım. Tersteyken bakın şu ters ilmekteyken açacağım ben düğme deliğimi. Şu düzü de alıyorum. Bakın şöyle şurada 2 4 5 ilmeğim var. Buradan geriye dönüyorum. İstediğim uzunlukta düğme deliğini açmak için istediğim sıra kadar örebilirim. Şöyle tersi ters örüyorum. Düzü düz. Kenar ilmek. Şimdi bir sıra ördüm. İkinci sırayı öreceğim. Yine çeviriyorum. Üçüncü sırayı öreceğim şimdi. Bu ilmeğimi örmeden alıyorum. Çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmedim. Evet, bu kadar yeterli benim için. Şuradan sayıyorum arkadaşlar, bakın. Şöyle saydığımda 1 2 3 kere ben 3 sıra ördüm. Şimdi böyle 3 kere çeviriyorum bu ipimi. Daha sonra bu tarafı örmeye başlayacağım. Ters örüyorum. Düz örüyorum. Şimdi ben bu sırayı öreyim. Geriye gelip buraya kadar, şuraya kadar geleyim. Evet, ön yüzünde bir sıra ördüm. Daha sonra geriye döndüm. Bu sırayı da ördüm. Şimdi düğme deliği açtığım yerdeyim. Şimdi şurada 3 ilmek sarmıştık. Bakın şurada. Şimdi bunun birisini alacağım. Bu ilmekle birlikte alacağım. İlmeğime bakıyorum. Düz ilmek. Bu ilmeğimi ve sardığım ilmeği
birlikte alıyorum. Tekrar geriye döneceğim. Bakın burada 2 tane kaldı. Aynı işlemi 2 kere daha yapacağım. Yani gideceğim, geleceğim, bu ilmeğimi alacağım. Gideceğim, geleceğim. Buradaki ilmeğimi alıp burayı tamamlayacağım. Düğme deliğini yapalım. Daha sonra yaka düşürme çalışmasına geçeceğiz. İkinci doladığım ilmeği de birlikte aldım, ördüm, geriye döndüm. Şimdi en son üçüncü doladığım ilmeği birlikte alıyorum. Ve şimdi burada devam ediyorum ben. Yakanın uzunluğu bu kadar yeterli benim için. Şimdi ön yüzüne geçtim. Ön yüzünde burada yaka düşürme çalışması yapacağım. Onun için ben şuraya bakın sayıları yazdım. Şimdi ben buradaki sayıları uygulayacağım. Ön, arka, kollar ve burada arttırma yerlerim var. Yaka düşürme çalışmasında bakın şu kolları, şu 9 ilmeğim var kolda. 3'e böleceğim. Aynı şekilde burayı da. Şimdi ben şuradan başlayacağım arkadaşlar. Şöyle şuradan başlayacağız. Burayı öreceğim. Sırt kısmını da öreceğim. Daha sonra şurada ilk 3 ilmeğimi alacağım. Koldaki ilk 3 ilmeğimi alıp geriye döneceğim. Bunun için ayraç da kullanacağım. Şimdi pat kısmında 8 ilmek, yine ben cilveli lastik yapacağım. Hem bu kısmında hem bu kısmında 8 ilmeği sürekli ön kısmında da arka kısmında da cilveli lastik uygulayacağım. Evet, 8 ilmeğimizi örelim. İki, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek, 2, 4, 6, 8 ilmek pat kısmı için ördüm. Şimdi 16 ilmek ön kısmı için öreceğim. Bu arada modeli de kuracağım. Modelimiz çok kolay arkadaşlar. Şimdi şöyle 5 ilmek öreceğim. 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir ilmek ters öreceğim. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir ilmek ters. 2, 4, 6, 8 ilmek pat. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğim oldu. 13, 14, 15,
16. Ön kısmımız 16 ilmekten oluşuyor. Şimdi burada arttırma ilmeğim var. Burada arttırma yapacağım. Şöyle arttırıyorum. Şimdi ayraçla takalım. Şöyle bir ayraç takıyorum. Arada bakın şurada 2 ilmeğim var. Artırmaların arasında 2 ilmeğim var. Onları da düz öreceğim. 1 1 2. Tekrar bir ayraç takalım. Ve burada da bir arttırma yapıyorum. Şimdi bu kolunu öreceğim. 9 ilmeği. Yine 5 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 4 5. Bir ilmek ters. Şimdi 6. ilmeğimizi ördük. 9 ilmek, 3 ilmek daha düz öreceğiz. 1 2 3. Bakın burada da arttırmam var. Yine arttırıyorum. Bir ayraç takacağım. Arada 2 ilmek öreceğim. Arttırmaların arasında 1 2. Tekrar bir ayraç takalım. Ve burada da bir arttırma yapalım. Şimdi sırt kısmına geldik. Sırt kısmında 31 ilmek öreceğim. Yine 5 ilmek düz, 1 ilmek ters yapacağız. 2 3 4 5. 1 ilmek ters. 5 ilmek düz. 1 ilmek ters. Bir sayayım ben. Bu arttırma ilmeğim 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 ilmek yaptım. Sırt kısmı için 5 ilmek düz ördük, 1 ilmek ters ördük. Şimdi yine arttırmam var. Burada bir arttırma yapıyorum. Ayraç takıyorum. 2 ilmek düz öreceğim. Bir ve 2. Tekrar bir ayraç takalım ve bir arttırma yapalım. Şimdi şu 3 ilmeği alıp geriye döneceğiz. 1 2 3 ilmek aldım. Geriye döneceğim. Bu ipimi öne alıyorum. Buradaki ilmeğimi kullanacağım. Geriye dönmek için. Şurada bir boşluk oluşmasın diye. Şu şekilde ipimi döndürüyorum. Evet, örgümüzün arkasındayız. Şimdi bu 3 ilmeği aldık. Geriye döndük. Burayı öreceğim. Şöyle geleceğim. Buradaki o koldaki ilk 3 ilmeği alacağım. Buraya kadar öreceğim ve geriye döneceğim.
buradaki ilk 3 ilmeği alacağız. Şimdi buradan böyle gelelim. Evet, örgünün arkasındayım. Örgünün arkasında şuraya bir ayraç takayım ben. Buraya kadar geldik. Bunu işaretleyelim. Şimdi ön yüzünde 5 düz bir ters yapmıştık. Burada örnekte olan bir ters, arkasında bir düz oluyor. Onları düz öreceğiz arkadaşlar. Bu düz ilmeklerimizi, birer ilmek düz olanlar var. Onları düz öreceğiz. Geri kalanını ters öreceğiz. Şimdi arttırma ilmeklerimizi de ters öreceğiz. Evet. Arttırma ilmeğimi ters örüyorum. Aradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bakın burada düz ilmeğim var. Onu düz örüyorum. Şimdi 5 ters. Bir düz örüyorum. İki, 4, 5 ilmek ters ördüm. Bakın bu arttırmayı ters değil, şunu düz öreceğim. Örneğe dahil ediyorum. Bu arttırmayı da, bu ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki ilmeği ters. Evet, bu arttırdığım ilmeği ters örüyorum. Model kurarken biraz evet karışık oluyor arkadaşlar. Yaka düşürme çalışmasında özellikle model kurmak çok zor oluyor. Çok dikkat istiyor. Evet, şimdi bakın şuraya geldim. Şu arttırdığım ilmekleri ördüm. Şimdi burada ilk 3 ilmeği alacağım. 1, 2, 3 ve ipimi çevireceğim. Şu ilmekle birlikte çevirip ilmeği geri alıyorum. Buraya da bir ayraç takalım. Şimdi evet, buradan devam ediyorum. Yine tekrar geriye dönüyorum. Burayı öreceğim ve buradaki diğer 3 ilmeği alacağım. Tekrar geriye döneceğim. Burada arttırma yerlerimizde de arttırma yapacağız. Modelimize bir dikkat edeceğiz. Bir bakacağız. Şimdi 3 düz oldu. 3, 4, bir arttırıyorum. Aradaki 2 ilmeği örüyorum. 1, 2. Tekrar arttırıyorum. Şimdi bu ilmeğimi ters örüyorum. Bakın ters. 5 düz. Bir ters. 5 düz. Sırt kısmını örüyoruz şu anda.
bir ters, burada bir ilmek arttırıyorum. Aradaki 2 ilmeği düz örüyorum. Tekrar arttırma yapacağım. Şöyle arttırıyorum. Ve şimdi 3 ilmek daha öreceğim. Şu 3 ilmeği alacağım. Ve bir sayalım. 2, 4, 5 ilmek. 5 ilmek ördüm. Örneği de yapmam lazım. Burayı ters örüyorum. 5 ilmek düz var. Bir ters. Birinci ilmeğimi aldım. 2, 3 ilmek ördüm kolu için. Şimdi ipimi çeviriyorum. Örgünün tersindeyim. Evet, düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters örelim. Bir, iki, bir, iki, üç, dört, 5 ilmek ördüm arkadaşlar. Bakın şuradayım şu anda. Şu üçü alacağım ve 5 ilmek ön yüzünde düz ilmeklerim var, arkasında ters. Şimdi bunu birinci ilmeği diğer kolda da yapmıştık. Bunu düz örüyorum. 2 tane ters ve döneceğim. Bu üçü de aldık. Şimdi tekrar geriye dönüyoruz. Şöyle döneceğiz ve buradaki 3 ilmeği alacağız. Ön yüzündeyiz. Arttırma yerlerinde arttırmalarımızı yapalım. Tersi ters örelim. 5 ilmek düz, 1 ilmek ters.
Burada arttırma yapıyorum. 2 ilmek düz öreceğim. 1 2 tekrar 1 arttırma yapacağım. Arttırıyorum burada. İki ilmek düz örüyorum. Tekrar arttırıyorum. İşaretlediğim yere kadar gelelim. Üç ilmek öreceğiz. Şimdi şu son 3 ilmeği alalım. Koldaki son 3 ilmek. 1 2 3 örneğimize bakalım bir. Ters nerede? Ters burada. 2 4 5 tamam. Şimdi dönüyorum. Evet, şimdi burayı da yaptık. Bu 3 ilmeği aldık. Geriye dönüyoruz ve buradaki son 3 ilmeği alıp tekrar geriye döneceğiz. Ters ilmekleri ters örelim. Düz ilmeklerimizi de düz örelim. Örgümüzün tersinde. Modelimize dikkat edelim. Bakıyorum. Bakın şurada 1 2 3 4 5 tane tersim var. Şu arttırma ilmeğini de düz öreceğim. Modelimizi de yapmaya devam ediyoruz. Örgünün tersinde de buraya bakayım. Burada 4 tane.
1 2 3 4 5 ilmek ters var burada. Bakın arkadaşlar, bunu düz öreceğim. Bu arttırma ilmeğimi. Diğerlerini ters. 1 2 3 4 5, bir düz, 5 ilmek ters. 1 2. Evet, bu son yere geldim. Buradaki 3 ilmeği de alıyorum. Bunları da ters öreceğim. 1 2 3 ve geriye döneceğim. Şöyle dönüyorum. Son kez dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın. Burada bir sıra örmüştük. Şöyle bir sıra örmüştük başlarken. Şimdi ben şuradayım. Şu böyle geldim. Şimdi döneceğim ve bu sıranın tamamını öreceğim. Tamamını öreceğim. Bir daha tamam. Artık bundan sonra böyle bütün olarak öreceğiz. Evet, artırma yerlerinde artırmalarımızı yapalım. Bakın burada arttırıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Tekrar arttırıyorum. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters örüyorum. Burada arttırma yapıyorum. Burada da bir arttırma yapıyorum. Evet, şimdi biz sayalım kaç ilmeğimiz var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ilmeğimiz var. Buraya bakalım. Şimdi 2 ilmek bu arası için var. 16 da bu. Ne yaptı? 18, 8 daha 26. Evet, doğru gidiyoruz. 26 ilmeğimiz var. Şimdi burada arttırma yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi bu sırayı da öreceğiz. Şimdi artık böyle geleceğiz. Önce arttıralım. Arttırma arasına ayraç taktım. 2 ilmek düz örgü örüyorum. Tekrar bir ayraç takalım. Tekrar bir arttırıyorum burada. 16 ilmek öreceğim. Şimdi 5 ilmek düz örelim. 1 2 3. Bakayım bu taraf nasıl?
şöyle yapmışım. Şurada arttırma var. 2 4 ilmek düz örüp bir ters örmüşüm. Arttırma ile 5 oluyor zaten. Evet, 4 tane örüp bir tane ters yapayım. 2 3 tane örmüşüm. 4 ve bir ilmek ters. Bir, 2, 3, 4, 5 ilmek düz, bir ilmek ters. Bir, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. 2, 4, 6, 8 ilmek pat kaldı. Bunu da cilveli lastik yapalım. Evet, arttırmalarımızı yaptık. Bununla işimiz bitti. Evet arkadaşlar, şimdi bakın şöyle bir yaka düşürme çalışması yaptık. Evet, arka kısmına geçeceğiz şimdi. Bakın şöyle önün yapılışı. Şimdi şunu oluşturacağız arkadaşlar. Şunu ön kısmında önce yapmayacağız. Bakın şurasını örmedik daha. Kol ve arkasında yapacağız. Şöyle diğer renkte olanı da göstereyim. Bakın. Şunu yapacağız şimdi. Evet. Örgümün arkasındayım. Buraya kadar öreceğim. Pat kısmını lastik örelim. Arttırdığım yere kadar ördüm. Bakın şimdi şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Örgünün arkasında 1, 2, 3, 4, 5 tersimiz varsa eğer arttırma ilmeğini düz öreceğiz. Buna dikkat edelim. Modelimizi uygulamamız için ön yüzünde 5 düz, bir ters, arka yüzünde 5 ters, bir düz olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. 5. tersi 2 kere doluyorum. Ve onu da ters örüyorum. 1 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. ilmeği 2 kere dolayıp örüyorum. 1 ilmek düz. Ve buraya bir ters ilmek öreceğim. 1, 2 ilmek ters,
Bu 5. 1 2 3 4 5. ilmeğim. Bu da ters arttırma ilmeğim. Bunu ters örüyorum. 3 4 5. tersi 2 kere doluyorum. Bir düz, 4 ilmek ters örüyorum. Beşinci ters ilmeği 2 kere doluyorum. Bu ilmeğimi arttırdığım ilmeği ters örüyorum. Bir düz, 1 2 3 4 5. tersi 2 kere doluyorum. Bir ilmek düz, 1 2 3 4 5 ilmek ters, 5. ilmeği 2 kere doluyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. İlmeklerin arttırmaların arasına 2 ters ördüm. Bakıyorum 2 4 5. ters arttırmayı ters örüyorum. Bir düz. Bakın burada dolamıyorum. 5. tersi dolamıyorum ön kısmında. Daha biraz örmem gerekiyor onu. Bir düz, 5 ters, 1 2 3 4 5. Lastik kısmını da örelim. Örgünün ön yüzündeyiz. Burada modeli oluşturacağız bu sırada. Lastiği örelim.
ön kısmını da örelim. 5 düz, bir ters, 5 düz, bir ters, burada bir arttırma yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar arttırma yapıyorum. Bakın burada doladığım ip var. 2 kere doladım. Bunu şöyle bırakıyorum. Bu ilmeğimi. Şimdi 4 ilmek düz örgü öreceğim. 1, 2, 3, 4. 5. ilmeği şuradan çekeceğim. Bu bıraktığım ilmeği çekiyorum. Ve onu da düz örüyorum. Bir ilmek ters. Bu ilmeğimi bırakıyorum. 4 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve buradaki ilmeğimi çekiyorum. Bunu da düz örüyorum. Bir ilmek ters. Burada arttırmamı yapıyorum. 2 ilmek düz. Tekrar arttırma yapıyorum. 3 ilmek düz ördüm. Bir ters. Bakın şu doladığım ipi, ilmeği böyle bırakıyorum. Dört ilmek düz örüp 5. ilmeği, bıraktığım ilmeği alıyorum ve onu da düz örüyorum. Bir ters, ilmeği bıraktım. 4 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. ilmeğimi alıyorum. Burada örüyorum. Bir ilmek ters, ilmeğimi bıraktım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Şu 5. ilmeğimi düz örüyorum. Böyle bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir ters, ilmeği bırakıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. 5. ilmeği de alıyorum ve onu da düz örüyorum. Bir ters, ilmeği bırakıyorum. Burada arttırmam var. Arttırıyorum.
Tekrar arttırıyorum. Evet arkadaşlar, bu böyle devam edecek. Bakın 6 sıra öreceğiz bundan sonra. Bu önü de öyle aynı şekilde yapacağım. Çünkü burada daha 2 sıra, 3. sırayı ördük. Burada çok fazla örmedik. 1, 2, 3 sıra ördük. Şöyle burada arkasından hesaplayalım. Çünkü hepsinin aynı hizada olması lazım. Önle birlikte 6 sıra öreceğim. Şimdi tersine döneceğim bu sırayı bitirdikten sonra. 6 sıra önlü arkalı ördükten sonra arkaya gelecek 6. sıramız ve yine dolama işlemi yapacağız. Bakın burada şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırada bakın doladım. Şöyle doladım. 7. sırada da ön kısmına denk geliyor. Ön kısmında da bu yaptığımız işlemi yapacağız. Bunun dışında bu örnekte başka bir işlem yok. Bunu ön ve arkayı aynı şekilde denk getirmemiz gerekiyor. Burada dediğim gibi 6 sıra yapalım. 6 sıra yaptıktan sonra burada da dolama işlemi yapalım. İlk ön kısmında ilk dolamamızı şurada bakın. Şöyle yaptım ben. Aynı hizada gitmesi için burada 6 sıra ördükten sonra burada da dolamamızı yapalım. Evet, birinci bölüm bu kadardı arkadaşlar. Şimdi ikinci bölümde ben koltuk altına kadar öreyim. İkinci bölümde koltuk altını birleştirmeyi, kol ayırmayı bunları göstereceğim. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.